Ders 1. Dogen'in döngüsü. Böcekler, kuşlar ve küçük hayvanlar yere düşen ağaçları kullanır. Vinç. Bunları ne için kullanıyorlar? Çoğunlukla çürüyen ağaçlardan barınak veya yiyecek bulurlar. Dogen'in öyle harika bir geri dönüşüm yöntemi var ki. Evet, birçok canlıya yaşam alanı oluşturuyor. Tüm canlıların birbirine nasıl bağlı olduğu büyüleyici. Kesinlikle. Dogen'in her küçük parçası bir rol oynar. Bu döngünün devam etmesi için çevremizi korumalıyız. Kesinlikle. Korunması gelecek nesiller için çok önemli. Ders 2. Çevrimiçi gizlilik. Kesinlikle. Çevrim içi gizliliğimizin kontrolünü ele almak bizim sorumluluğumuzdur. Evet, ortada bu kadar çok bilgi varken dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Güçlü şifreler kullanmak iyi bir başlangıçtır. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmekte yardımcı olur. Kesinlikle. Ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Kişisel bilgilerin paylaşılmasına ne dersiniz? Sadece gerekli olanı paylaşmalı ve dikkatli olmalıyız. Bu akıllıca. Sosyal medyada gizlilik ayarları önemlidir. Kesinlikle. Çevrim içi ortamda güvende kalmak için hepimiz çaba gösterelim. Ders 3. Toprak bakımı. Tekrar sulamadan önce toprağın üst kısmının kurumasını beklemek önemlidir. Gerçekten mi? Her zaman nemli tutulması gerektiğini düşündüm. Nem iyidir ama çok fazla değil. Aşırı sulama köklere zarar verebilir. Bu mantıklı. Toprağı yine sıklıkla kontrol ediyorsunuz. Genellikle birkaç günde bir kontrol ederim. Bitkinin ihtiyaçlarını anlamama yardımcı oluyor. Bunu yapmaya başlamalıyım. Hangi bitkilere sahipsiniz? Otlardan ve bazı sulu meyvelerden oluşan bir karışımım var. Uygun bakım ile gelişirler. Kulağa hoş geliyor. Ben de küçük bir bahçemin olmasını çok isterim. Denemelisin. Bahçecilik çok faydalı olabilir. Ders 4. Plaj ortamı. Orada su güzel ve mavi. Kum ise güzel ve beyaz. Mükemmel bir plaja benziyor. Nerede? Huron'da. Yazın orada vakit geçirmeyi seviyorum. Vay, ziyaret etmem lazım. Sık sık gider misin? Evet, her hafta sonu hava sıcakken gitmeye çalışıyorum. Kulağa rahatlatıcı geliyor. Orada ne yapıyorsun? Yüzmekten, kitap okumaktan ve bazen de plaj voleybolundan hoşlanırım. Kulağa eğlenceli geliyor. Plaj oyunları oynamayı seviyorum. Bir dahaki sefere bana katılmalısın. Gevşemek için harika bir yol. Ders 5. Verimliliğin artırılması. Operasyonel verimliliği artırabilir ve daha iyi veri analizini kolaylaştırabilir. Bilinç. Bu nasıl çalışıyor? Gelişmiş yazılım kullanarak süreçleri kolaylaştırabiliriz. Bu faydalı görünüyor. Öğrenmek karmaşık mı? Tam olarak değil. Çoğu yazılım öğreticiler ve yardım özellikleriyle birlikte gelir. Bas yerinde denemem gerekebilir.
Ekibimiz biraz verimlilik kullanabilir. Kesinlikle. Zamandan tasarruf sağlar ve hataları azaltır. Bunun sesi hoşuma gitti. Hangi yaz dilimi önerirsiniz? Trello veya Asana gibi kullanıcı dostu bir siteyle başlamanızı öneririm. Ders altı ada anileri. Elbette. Her fotoğrafta adanın güzelliğini yakaladın. Kulağa harika geliyor. Çok fazla fotoğraf çektin mi? Evet, yüzlerce aldım. Manzaralar çok etkileyiciydi. Hayal edebiliyorum. En sevdiğiniz yer neresiydi? Gün batımının nefes kesen manzarasına sahip bir uçurum var. Vay, gün batımı manzaralarını seviyorum. İzleyebildin mi? Her aksap, büyülü bir deneyimdi. Bir gün o resimleri görmeyi çok isterim. Bunları sizinle paylaşacağım. Ziyaret etme isteği uyandıracaklar. Ders 7 yürüyüş ekipmanı. Sunlara göz atın. Su geçirmez ve sağlamdırlar. Uzun yürüyüşler için rahatlar mı? Evet, ayaklarınız için harika destekleri var. Bunu bilmek güzel. Seyahatlerim için güvenilir bir şeye ihtiyacım var. Bunlar mükemmel olurdu. Bütün bir hafta sonu boyunca onları giydim. Etkileyici. Genellikle doğru ayakkabıyı bulmakta zorlanıyorum. Satin almadan önce bunları denemek önemlidir. Bunu aklımda tutacağım. Tavsiyen için teşekkürler. Ne zaman istersen. Mutlu yürüyüşler. Ders 8 rahat sohbetler. Hafta sonu için gerçekten heyecanlıyım. Güzel bir kitapta kıvrılmak için sabırsızlanıyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Hangi kitabı okuyorsun? Gizemli bir romana dalıyorum. Heyecan verici olması gerekiyordu. Gizemler harikadır. Okumayı mı yoksa film izlemeyi mi tercih edersiniz? İkisini de seviyorum ama okumak gerçekten hayal gücümü harekete geçiriyor. Kabul ediyorum. Bazen bir kitap filmden daha iyi olabiliyor. Kesinlikle. Her şeyi kendi tarzınızda resmedebilirsiniz. Peki ya atıştırmalıklar? Okurken favoriniz var mı? Kesinlikle patlamış mısır. Rahat bir gece için en iyi atıştırmalık. Ders 9 sivi alma konuşması. Daha fazla su içmenin sağlığa iyi geldiğini duydum. Evet, bu yapılabilir görünüyor. Günlük ne kadar su içiyorsunuz? Yaklaşık 2 litre içmeye çalışıyorum. Enerjik hissetmeme yardımcı oluyor. Bu harika bir hedef. Genellikle yeterince içmeyi unuturum. Telefonunuzda hatırlatıcılar ayarlamak yardımcı olabilir. İyi bir fikir. Bunu yapmaya başlamalıyım. Yemeklerden önce su içmek de aliminizi artırabilir. Bu akıllıca bir ipucu. Kesinlikle deneyeceğim. Gerçekten fark yaratıyor. Suluk almak çok önemlidir. Ders 10 Londra önerileri. Londra'da ziyaret etmenizi tavsiye ettiğiniz alanlar var mı? Kesinlikle. Hyde Park dinlendirici bir yürüyüş için çok güzel.
Parkları seviyorum. Peki ya yakınlardaki aktiviteler? Serpentine'de çarklı tekne kiralayabilirsiniz. Çok eğlenceli. Kulağa hoş geliyor. Başka ne görmeliyim? South Bank'in harika manzaraları ve çok sayıda kafesi vardır. Kafelerden keyif alıyorum. Ünlü yerleri var mı? Evet, Tate Modern ve sokak gösterileri var. Mükemmel. Bunu Londra listeme ekleyeceğim. Ders 11. Jamaika maceraları. Jamaika'ya gidersem mutlaka ne görmeliyim? Duns Nehri şelalelerini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Nefes kesici. Kulağa harika geliyor. Görülmesi gereken başka neler var? Kingston'daki Bob Marley Müzesi mükemmel bir seçimdir. Bob Marley'in hayranıyım. Orada ne bekleyebilirim? Hayatı hakkında bilgi edinecek ve birçok eser göreceksiniz. Kulağa büyüleyici geliyor. Büyük bir müze mi? Çok büyük değil ama tarih ve müzikle dolu. Her iki yeri de keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 12. Oyun heyecanı. Birlikte oynamaya başlayacağım için çok heyecanlıyım. Ben de. Destansı olacak. Hangi oyunu oynuyoruz? Bence su yeni macera oyununu denemeliyiz. Harika seçim. Gerçekten eğlenceli olduğunu duydum. Grafikleri seviyorum. Çok gerçekçi görünüyorlar. Evet. Ve hikayenin ilgi çekici olması gerekiyor. Oynarken nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Yakında bir oyun oturumu planlayalım. Kesinlikle. Bir macera olacak. Ders 13. Mülakat bilgileri. Mülakat sorularının kesinlikle yoğunlaştığını duydum. Artık röportajlarda genellikle ne soruyorlar? Sıklıkla problem çözme becerilerini soruyorlar. Bu mantıklı. Nasıl düşündüğümüzü bilmek istiyorlar. Evet ve ekip çalışması da büyük bir odak noktasıdır. Bunun çok neden önemli olduğunu anlayabiliyorum. Ayrıca geçmiş deneyimlerimizi duymaktan da hoşlanırlar. Önceden bazı örnekler hazırlamakta fayda var. Kesinlikle. Zorluklara hazır olduğumuzu gösteriyor. Ders 14. Seyahat masrafları. Harika bir otel buldum. Gecelik ücreti ne kadar? Kahvaltı dahil gecelik 150. Bu oldukça makul geliyor. Hangi olanakları sunuyorlar? Havuz ve spor salonunun yanı sıra ücretsiz wifi mevcuttur. Güzel. Kahvaltının dahil olmasını seviyorum. Güne basamanın harika bir yolu. Özel kahvaltı seçenekleri var mı? Evet, hem kontinental hem de sıcak yemekler sunuyorlar. Mükemmel. Kesinlikle orada kalmayı düşüneceğim. Ders 15. Becerileri uyarlamak. Hızlı adapte olmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet, günümüz dünyasında bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Değişikliklere genellikle nasıl uyum sağlarsınız? Olumlu ve açık fikirli kalmaya çalışıyorum. Bu harika bir yaklaşım. Ben de benzer bir şey yapıyorum. Daha hızlı uyum sağlamama ve daha az stresli hissetmeme yardımcı oluyor. Kesinlikle. Esneklik birçok durumda anahtardır. Kabul ediyorum. Hayatı çok kolaylaştırıyor. Değişimi her zaman kucaklamalıyız. Ders 16. Minnettarlık. Kimsenin onu bulamayacağından korkuyordu. Kulağa korkutucu geliyor. Sonra ne oldu? Yardım alacak kadar özen gösterdiği için gazeteci çocuğa çok minnettardı. Bu dokunaklı bir hikaye. Birliğin gücünü gösterir. Evet, küçük eylemler bile büyük fark yaratabilir. Böyle hikayeler duymayı seviyorum. Bize insanların içindeki iyiliği hatırlatırlar. Kesinlikle. Bu anların kıymetini bilmek önemli. İyilik gerçekten hayatları değiştirebilir. Ders 17. Beklentiler ve gerçeklik. Mekan beklediğim kadar temiz değildi. Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Ne buldun? Etrafta toz ve bir miktar çöp vardı. Ah hayır. Bu konuda birisiyle konuştun mu? Evet, bunu yönetime de söyledim. Umarım temizliklerini geliştirirler. Ben de öyle umuyorum. Misafir konforu açısından önemlidir. Kesinlikle. Temizlik deneyimlerde büyük fark yaratır. Bir dahaki sefere daha iyisini ummalım. Ders 18. Çift kontrol. Anladım. Hiçbir şeyin eksik olmadığından emin olmak için tekrar kontrol edeceğim. Başka bir şey. Evet, teslimat tarihini de onaylayabilir misiniz? Elbette. Bunu hemen doğrulayacağım. Harika. Peki ya bütçe? Hala yolunda mı? Evet, belirlediğimiz sınırlar dahilinde görünüyor. Bunu duymak güzel. Ekiple ilerlemeleri hakkında konuştunuz mu? Evet. Hepsi programa uygun ve çok çalışıyorlar. Mükemmel. Bu projelerde iletişim çok önemlidir. Kesinlikle. Düzenli güncellemeler herkesi bilgilendirir. Ders 19. Dil rahatlığı. İspanyolca lütfen. Ana dilimde konuşurken daha rahatım. Sorun değil. En iyi bildiğiniz konuda iletişim kurmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Fikirlerimi daha net ifade etmeme yardımcı oluyor. İngilizce konusunda da aynı şeyleri düşünüyorum. Bu benim ikinci dilim. Bu konuda en zorlayıcı bulduğunuz şey nedir? Bazen telaffuzu benim için zor olabiliyor. Anladım. Öğrenirken de aynı sorunu yaşadı. Gelişmenize ne yardımcı oldu? Ana dili konuşanları dinlemek benim için gerçekten fark yarattı. Ders 20. Sık seçimler. Deri çantaya ne dersiniz?
Sık ve dayanıklıdır. Ayrıca her şeyle uyumludur. Harika bir fikir gibi görünüyor. Deri çantalar çok yönlüdür. Sag, kolayca yukarı veya aşağı giyinebilirler. Kesinlikle. Aklınızda spesifik bir renk var mı? Klasik siyahın en iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Siyah her zaman tazdır. Her şeyle uyum sağlıyor. Evet, aynı zamanda iyi yaslanıyor. Doğru. Derinin zaman içinde nasıl karakter geliştirdiğini seviyorum. Gerçekten öyle. Sahibine özgü olmasını sağlar. Ders 21. Manzaralı geziler. Nova Scotia'daki Peggy Koyun'da insanlar neden güzel manzaralara bakmak için yüzlerce kilometre yol kat ediyor? Nefes kesen manzaralar ve temiz hava. Kabul ediyorum. Doga'nın bizi gençleştirmenin bir yolu var. Üstelik şehir hayatından harika bir kaçış. Kesinlikle. Açık hava maceralarından hoşlanıyor musunuz? Evet, yürüyüş yapmak ve yeni yerler keşfetmek en sevdiğim şey. Aynı şekilde. Yeni manzaralar keşfetmek heyecan verici. Kesinlikle. Doğada olmanın büyülü bir yanı var. Daha fazla katılamazdım. Yakın zamanda bir gezi planlayalım. Ders 22. Ofis hizmetleri. Ayrıca ek ücret karşılığında fotokopi ve faks hizmetleri de sağlıyoruz. Bu çok uygun. Pek çok kişinin hala bu hizmetlere ihtiyacı var. Evet, özellikle yoğun ofislerde. Tav, her şeyin tek bir yerde mevcut olması zaman kazandırır. Kesinlikle. Hizmetimizi daha çekici hale getiriyor. Bu hizmetlere olan talebin arttığını gördünüz mü? Evet, özellikle yoğun sezonlarda. Bu mantıklı. İnsanlar verimliliği tercih ediyor. Kesinlikle. Biz bu ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Ders 23. Yeniden doldurmanın önemi. Öyle ama yeniden sarhoş olmak önemli. Kabul ediyorum. Kişisel bakım refahimiz için çok önemlidir. Kesinlikle. Boş bir bardaktan dökemeyiz. Peki dedin. Yeniden sarj olmak için ne yaparsınız? Kitap okumayı ve doğada yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Bunlar kulağa rahatlatıcı geliyor. Yoga ve meditasyonu tercih ediyorum. Her ikisi de gevşemenin harika yolları. Evet, zihni temizlemeye yardımcı olur. Kesinlikle. Baskılarını da kişisel bakım yapmaya teşvik etmeliyiz. Ders 24. Sessiz anlar. Haberlerde. Bu benim sessiz zamanım. Kulağa hoş geliyor. Sessiz anlarımda genellikle müzik dinlerim. Müzik harika bir seçim. Hangi türü tercih edersiniz? Akustik müziği seviyorum. Çok sakinleştirici. Ben de bundan keyif alıyorum. Gerçekten huzurlu bir ruh hali yaratıyor. Kesinlikle. Yoğun bir günün ardından rahatlamama yardımcı oluyor. Evet, yesemek önemlidir. Favori bir sanatçınız var mı?
Ed Sheeran'ı gerçekten seviyorum. Şarkıları çok güzel. O muhtesi. Sarki sözleri o kadar bağdaştırıcı ki. Ders 25 Moda ipuçları. Görünümü tamamlamak için ideali bir kolye ve topuklu ayakkabılar düşünün. Bu harika bir fikir. Aksesuarlar bir kıyafeti gerçekten yükseltebilir. Kesinlikle. Kişisel bir dokunuş katıyor. Kesinlikle. Bir kolyenin nasıl dikkat çekebileceğini seviyorum. Gerçekten öyle. Favori bir parçanız var mı? Evet, çok sevdiğim kalın bir altın kolyem var. Kulağa çok hoş geliyor. Altın her şeyle iyi gider. Gerçekten öyle. Hem şık hem de gündelik olabilir. Kesinlikle. Aksesuarlar fark yaratır. Ders 26 Eşsiz hayvanlar. Karada dolaşmak açısından Avustralya'dan gelen hayvanlar çok benzersiz görünüyordu. Gerçekten öyledir. Avustralya'nın büyüleyici bir yaban hayatı var. Evet, kangurular ve koalalar çok ikoniktir. Tak ve onların yaşam alanları da çok güzel. Kesinlikle. Onları şahsen görmeyi çok isterim. Ben de. İnanılmaz bir deneyim olmalı. Kesinlikle. Bazı hayvanların yalnızca orada bulunduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu onu daha da özel kılıyor. Umarım bir gün ziyaret edip keşfederim. Ders 27 Dış yaşam dengesi. Öte yandan çalışmak ve daha iyi bir iş yaşam dengesine sahip olmak için zorluklar olabilir. Evet, bu dengeyi bulmak bazen zor olabiliyor. Kesinlikle. Planlama ve disiplin gerektirir. Kabul ediyorum. Sınırları belirlemek çok önemlidir. Evet, kişisel zamana öncelik vermenize yardımcı olur. Kesinlikle. Dengeyi korumak için ne yapıyorsunuz? Isımı ve kişisel faaliyetlerimi ayrı ayrı planlıyorum. Bu çok akıllıca. Hafta sonları işten uzaklaşmaya çalışıyorum. Harika bir strateji. Yeniden şarj etmek önemlidir. Ders 28 Bakkal konuşması. Sepete tavuk göğsü ekliyor musunuz? Evet, akşam yemeği için harika bir seçim olacağını düşünüyorum. Aklınızda hangi tarif var? Sebzeli ızgara tavuk yapmak istiyorum. Kulağa çok lezzetli geliyor. Bütün baharatlar var mı? Biberiye ve kekik gibi otlar almam gerekiyor. Harika. Taze otlar onu daha da iyi hale getirecek. Kesinlikle. Salata malzemeleri de almalı mıyız? Evet, taze bir salata tavuğu mükemmel bir şekilde tamamlayacaktır. Ders 29 Benzersizliği kucaklamak. Herkes kendi yolunda benzersizdir. Haklısın. Kendi niteliklerimi daha çok takdir etmeliyim. Seni benzersiz kılan şeyin ne olduğunu düşünüyorsun. Yaratıcılığımın beni farklı kıldığına inanıyorum. Bu harika. Yaratıcılık özel bir hediyedir. Teşekkür ederim. Senden ne haber?
İnsanlarla bağlantı kurma yeteneğimin benim gücüm olduğunu düşünüyorum. Bu, sahip olunması gereken harika bir kalite. Arkadaşlıkların ve ilişkilerin kurulmasına gerçekten yardımcı olur. Ders 30 proje ilerlemesi. Analiz şu ana kadar iyi görünüyor. Kabul ediyorum. Raporun sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Daha fazla veriye ihtiyacımız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yeterli bilgiye sahip olduğumuza inanıyorum. Ancak birkaç içgörü daha yardımcı olabilir. Bu mantıklı. Ek bilgi toplayalım mı? Evet, katkıları için ekibe ulaşalım. Bir plana benziyor. İşbirliği çok önemlidir. Kesinlikle. Birlikte çalışmak onu daha da güçlendirecektir. Son versiyonu görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 31 karar zamanı. Bu konudaki katkılarınızı takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım karar vermede yardımcı olur. Yakında bir kararla geri döneceğim. Kulağa hoş geliyor. Neye karar vereceğini duymak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle tüm yönleri dikkate almak önemlidir. Evet, en iyi sonuç için kapsamlı analiz şarttır. Tamamen katılıyorum. Her şeyi gözden geçirdikten sonra temele geçelim. Mükemmel. Güncellemenizi bekliyor olacaktım. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ders 32 ödeme tercihleri. Önerilen ödeme planı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ödemeler arasında daha kısa bir aralık olmasını tercih ederim. Bu anlaşılabilir bir durum. Düzenli ödemeler bütçelemede yardımcı olabilir. Kesinlikle. Finansal planlamayı herkes için kolaylaştırır. Toplantıda bu değişikliği önermeli miyiz? Evet, bunun gündeme getirilmesi gereken geçerli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Harika. Bunun için argümanlarımızı hazırlayalım. Ben gemideyim. Ekip çalışması davamızı güçlendirecektir. Bu konuyu daha fazla tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 33 spor yolculuğu. Asin 1969'da profesyonel olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, yapmadım. Bu çok etkileyici. Zor bir dönemde Afrikalı-Amerikalı bir oyuncuydu. Bu onun için zor olmuş olmalı. Evet ama pek çok baskısının yolunu açtı. Ne kadar ilerlediğimizi görmek ilham verici. Kesinlikle. Sporda ve toplumda ilerleme hayati önem taşıyor. Bu tür öncüleri daha sık kutlamalıyız. Tamamen katılıyorum. Onların hikayeleri önemli. Ders 34 etkinlik planlama. Etkinliğe kaç davetli katılacak? Sadece ben ve ortağım olacağız. Kulağa çok samimi geliyor. Planlar neler? Evde güzel bir akşam yemeği düşünüyoruz. Bu çok hoş. Aklınızda bir menü var mı? Evet, bizim için özel bir şeyler pişirmek istiyorum. Bu çok tatlı. Birlikte yemek yapmak eğlenceli olabilir. Kesinlikle. Bağ kurmanın harika bir yolu. Özel gecenin tadını çıkarın.
Ders 35 Bitki bakım ipuçları. Sadikli bitkileri korumak için herhangi bir ipucunuz var mı? Evet, zararlılara ve hastalıklara karşı dikkatli olun. Bu önemli. Başka ne yapmalıyız? Yeterli güneş ışığı ve su aldıklarından emin olun. Saf, çok fazlası veya çok azı onlara zarar verebilir. Evet, denge bitki sağlığının anahtarıdır. Bunu hatırlayacağım. Önerdiğiniz spesifik bitkiler var mı? Sukulentler yeni başlayanlar için harikadır. Mükemmel. Ben bunlarla başlayacağım. Ders 36 Hayatta kalma becerileri. Kaynak toplamak çöllerde bile hayata önem taşıyor. Evet, planlama olmadan hayatta kalmak neredeyse imkansızdır. Hangi becerilerin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Su tasarrufu ve barınak insası çok önemlidir. Kabul ediyorum. Bilgi zor durumlarda güçtür. Kesinlikle. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. İyi bir hayatta kalma rehberi okudunuz mu? Evet, internette bazı yararlı bilgiler buldum. Bu harika. Bulgularımızı paylaşmalıyız. Ders 37 Yeni yıl kutlamaları. 1 Ocak'ta neyi kutluyorsunuz? Yeni yıl gününü kutluyoruz. Yeni başlangıçların zamanı geldi. Evet, insanlar sıklıkla kararlar alırlar. Bu yıl için kararınız nedir? Daha çok seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek istiyorum. Bu heyecan verici geliyor. Seyahat etmek zihninizi açar. Kesinlikle. Yeni kültürleri deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Harika bir yıl sizi bekliyor. Ders 38 Zaman yönetimi. Her göreve ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bu faydalı görünüyor. Bu yöntemi denemeliyim. Düzenli ve odaklanmış kalmanıza gerçekten yardımcı olur. Çalışırken çoğu zaman zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum. Bir zamanlayıcı üretkenlik açısından oyunun kurallarını değiştirebilir. Özellikle uzun görevler için buna bir şans verebilirim. Evet, sizi de motive ediyor. Kabul ediyorum. Bunun için herhangi bir özel uygulama kullanıyor musunuz? Zaman dolduğunda beni uyaran basit bir tane kullanıyorum. Ders 39 Gezi faaliyetleri. Kulağa mükemmel geliyor. Gezimizden en iyi şekilde yararlanmak için orada hangi aktiviteleri yapabiliriz? Yerel mutfağı ve restoranları keşfetmeyi çok isterim. Yemek turları yeni yemekleri keşfetmenin eğlenceli bir yolu olabilir. Evet, ve belki bazı açık hava maceraları da olabilir. Yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek deneyimi gerçekten geliştirebilir. Kesinlikle. Güzel manzaralar görmek istiyorum. Rahatlamayı kesifle dengelemek harika. Sağ, bazı kültürel deneyimlere de ne dersiniz? Kesinlikle. Müzeleri veya galerileri ziyaret etmek zenginleştirici olabilir.